Kızıl Goncalar'da 1. sezon şeriat, tarikat, hakikat üçlüsüyle bitiyor. Önce bu kavramlar için hızlandırılmış 102 kursu geliyor. Cüneyt reform bayrağını açtı. Dizideki gelenekçi İslam, yenilikçi İslam tartışmaları gerçekte nasıl işliyor? Dinde reform tartışmasını en son kim başlatmıştı? Dizinin Karamazov kardeşler göndermesini, secde paralelliğini konuştuk. Peki başka neler var? Sezon finalinde 3 aşama birden nasıl yansıtılıyor? Başlıyoruz. Yeni mürşidi ulular denen bir kurul belirleyecektir. Ulular öyle 40'lar 7'ler gibi değil, bana daha çok Amerika'daki Supreme Court, Yüce Mahkemeyi çağrıştırdı. Yüce Mahkeme deyince akan sular durur, yargının başıdır, başkanın herkesin üstündedir. Ama mahkemede boşalan üye koltuğuna başkan atama yapar, denge denetleme mekanizması. Burada da olası çözümsüzlükte uluların hükmü geçerli, onlar en üstte ama tarikat şeyhi ululara atama yapabiliyor. Cüneyd'in Sadi Hüdayi ululara katma girişimi gibi. Ulular kim baba? Ulular imtihanın zabitleridir kızım. Hazreti İsa gibi Allah'a itimat edebiliyor musun? Hazreti Süleyman gibi Allah'tan gayrı bir kuvvet olmadığını idrak edebiliyor musun? Hazreti Eyüp gibi sabredebiliyor musun? Sadi Hüdayi Efendi hangi peygamberi andırıyor bilmiyorum ama biz asıl konuya gelelim. Cüneyt muharaza zamanı deyip amcasını mindere çağırır. Ulular yeni mürşidin belirlenmesinde bir eleme sistemi belirler. Size 3 husus sorulacak. Şeriat, tarikat, hakikate dair. Bu 3 hususta diğerini galebe çalan, diğerini razı eden hükmün sahibi olacak. Dizinin son 3 bölümünün anlaşılması için bu terminolojiyi biraz dalmamız gerekiyor. Kızıl Goncalar malum tembel izleyici istemiyor. Bize ödev veriyor. Araştırmamız için üstümüze epey bir kavram boca ediyor. O kavramları açmak için de başka kavramlara ihtiyacımız var. Şimdi bu ilk bölümde şeriat, tarikat, hakikat kavramlarını ve dizide bunların nasıl işlendiğini ele alacağız. Anlaşılırlığı artırmak için aynı olguları farklı sözcüklerle ve geleneklerle yineleyeceğim. Ancak burada sadece diziyi okumaya altyapı oluşturmak için bunun gerektirdiği kadar gireceğiz konuya. Dikkatiniz benle ise ilk incelemedeki 101 dersinden sonra 102 dersine başlıyoruz. Aslında bu bir dörtlü, şeriat, tarikat, hakikat, marifet ya da şeriat, tarikat, marifet, hakikat ama dizideki gibi üçlü kullanımı da var. Alevi Bektaşi öğretilerini anlatan bir web sitesi ile İsmaila sitesinin ortak hangi başlıkları vardır derseniz doğru bir noktadasınız. Şeriat, tarikat, hakikat seyrinin iki ekolde de karşılığı var. Zaten Anadolu'dan önce bu Ahmet Yesevi'de var. Alevilikte 4 kapı 40 makam olarak geçer, Sünni tasavvufta ise fena fillah, beka billah makamlarına ermenin yoludur. İkisinde de ham ruhun pişerek kamil olgun insan olmasının aşamalarıdır. Sünnilik, Alevilik dedim ama daha seküler duran günümüzdeki pek çok spiritüel oluşumda bu kavramları kullanıyor. Şarlatanlar bir yana kuantum alanı, biyoenerji gibi kavramlarla tasavvuf anlayışını birleştiren yeni dindarlık pratiklerinden söz ediyorum. İlginç olan Batı'da böyle spiritüel hareketler kurumsal dinden, Hristiyanlıkla ilintilendirilmekten özellikle kaçınırken Türkiye'dekiler dini tasavvufi terimleri kendine katarak yerlileşmeye, kabul görmeye çalışıyor. Toparlarsak şeriat, tarikat, hakikat derken Sünnisi, Alevisi, spiritüeli hepsinde de farklı yorumları olan bir içsel yolculuk şemasını konu ediyoruz. Bu üç boyutlu dünyadan öze, gizli olana yönelen bir süreç. Dıştan içe, görünenden görünmeyene, zahirden batına veya egzoterikten ezoteriğe. Şeriat en dış çeper, görünen dünyaya bakar. Yasaklar ve emirlerin, haramlar ve helallerin dünyası. Alevilikte de şeriat kapısında edep kavramı geçer. Edep nedir?
eline, diline, beline hakim olmak. Tarikat odağı görünenden gizliye, akıldan kalbe çevirir. Bu aşamanın halleri bir öncekiyle anlaşılamaz da tartılamaz da. Kalp gözü açılmalı, kalp gözüyle bakmalı. Bu yolda hem benlikten sıyrılmak, benlik iddiasından vazgeçmek, hem aşırı isteklerden kurtulmak, dünyaya karşı perhizde yaşamak esastır. Bu içsel bir yolculuk, zaten tarik Arapça yol demek, Alevi öğretisinde de daha çok yol kavramı geçer. Bu yolculuk bilinmeyenler dünyasına yapılacağı için iki öğretide de bir mentöre, yol rehberine ihtiyaç vardır. Şeyh, mürşit, pir, yol babası, adına ne derseniz deyin, sağa sola sapmamak, yolda kaybolmamak için bir rehber gerekli görülür. Tabii bu rehbere tabi ya da teslim olmanın uygulamada çokça arızaları var, o da ayrı konu. Son aşama hakikat, Allah'la bir olma, Allah'ta yok olma halidir. Ölmeden önce ölüp yokluk sırrına ermektir. Burada İbn Arabi'ye dayandırılan vahdet-i vücut devreye girer. Vahdet-i vücut dinin ana yorumunda karşılık bulmaz ama pek çok sufi kavram ve düşüncede, tekke edebiyatında izlerine denk gelmek mümkün. Bu anlayışa göre sonlu, ölümlü varlıklara var bile denemez. Evrende gerçek ve mutlak varlık yalnızca Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'tan başka var olan yoktur. Allah'ın varlığı yanında bizim varlığımız Platon'un mağarasındaki gölgelerden farksızdır. Tüm gördüklerimiz Allah'ın tecellilerinden, yansımalarından ibaret. Bu aşamada kişi kendinde öyle fani olur, öyle yok olur ve saydamlaşır ki geriye haktan başka bir şey kalmaz. Zahirden batına bu yolculukta aşkın bir tanrı anlayışından da içkin bir tanrı anlayışına seyir görürüz. Aşkın, müteal ya da transcendent, aşkın tanrı bizim varlığımızın ve algımızın çok ötesinde, bizden bağımsız ve farklı, bizim küçük aklımızla kavrayamayacağımız tanrıdır. Zaman ve mekan boyutlarımızın ötesinde, bizim çok üstümüzde göklerin ve yerin Rabbi. Immanent yani içkin tanrı ise aslında en doğrudan halini panteizmde bulur. Yani tanrı evrendir, evrene içkindir veya evrenin içindedir. Vahdet-i vücut bundan farklı bir görüş ama vahdet-i vücudun hulul gibi uç fikirleri bir yana, geleneğe, ana akıma en yakın yorumlarında bile içkinliğin perdelerini görürüz. Buna göre içkin tanrı bizim içimizde bilinebilir, kendi algı düzeyimizde hissedilebilir, bize bizden yakın olan tanrıdır. Bize şah damarımızdan bile yakındır. Bu tarz bir içkinlik, bu bize bizden daha yakın olma hali, hakikat aşamasında Allah'la bir olmaya, Allah'ta yok olmaya kadar gider. Şeriat, tarikat, hakikat derken kabaca böyle bir yolculuktan söz ediyoruz ve son 3 bölüm bu sac ayağı üzerine kuruluyor. Muarrazada her başlıkta o kavrama özgü gelişmeler yaşanır, bölüm o kavram etrafında anlam bulur. Şimdi çantamıza bu bilgileri koyduğumuza göre aşamaların tek tek dizide nasıl işlendiğine geçelim. Uluların muarrazadaki ilk soru başlığı şeriattır. Hazırladıkları soruya gerek kalmadan Meryem gelir, mehrini yakıp boşanma talep eder. Ateşin içine Cüneyd'in cübbesinden sonra Meryem'in mehir belgesi girer. Naim Tezel'le nikahımın mehir kağıdıdır. Hepinizin şehadetiyle. Ben Meryem Tezel. Mehirimden vazgeçiyorum. Boşayın beni bu adamla. Şeriat, emir ve yasakların, hükümlerin dünyası ve dizi bu kısımda kitaba ortasından dalar, en çok tartışılan kadın hakları konusundan yürür. Kadının boşanma hakkı ilk soru oluverir. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada gelenekçi İslam ile modernist ya da reformist İslam gibi iki ana küme etrafında yürütülen bir tartışmanın örneğini izleriz. Sadi Efendi boşama hakkının erkekte olduğunu söyler, gelenekten güç alır, bunu ayetle destekler, sonra da şimdi aklımıza böyle yatıyor diye hükmü vahiyle koyan Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine de haram demeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgular. Müminin suresi 6. ayetine sabit Allah kelamı. Ancak cariyeleri ve eşleri müstesna, onlarla olan münasebetlerinden dolayı kınanmazlar. Allah'ın tenkit ettirmem dediğini tenkit ettirmem. Helale haram, harama helal denmez. Karar Naim Efendi'ye aittir.
Cüneyt stratejik olarak kendini zorlayacak bir yolu seçer. Oysa Sadi Efendi gibi gelenekten yürüyebilir, eski fetvalardan kendisine bir çıkış yolu üretebilirdi. Sonuçta kadının boşanma hakkı sadece bugünün konusu değil. Sadi Hüdayi fıkıhtaki ana yaklaşımı temsil eder. Ama Osmanlı'ya baktığımızda 1917 tarihli Hukuki Aile Kararnamesi ve bu kararnameyi kaynak edinen Suriye, Lübnan gibi diğer ülkeler Hanefi fıkhı yerine bu konuda kadına en geniş hakları tanıyan Maliki mezhebinin görüşünü benimser. Buna göre kadın kötü muamele gerekçesiyle mahkemeye gidebilir, uzlaşı aranır, uzlaşı gerçekleşmezse mahkeme kadını mehri de ödenerek boşar. Muarrazanın ilk aşamasını kazanmak adına Cüneyt gelenek içinden bu tarz fetvaları öne sürebilir, uluların gönlünü çelebilirdi. Ama gelenekçi İslam, yenilikçi İslam dedik ya, Cüneyt sorunun ötesinde bu tartışmada bir duruşu temsil eder ve ara formülle turu kazanmak yerine doğrudan görüşünü ortaya koyar. Cüneyd'inki tarihselci bir yaklaşım. Kur'an'ın hükümlerini indirildiği sosyopolitik, kültürel hatta dilsel bağlam içinde anlamaya ve yorumlamaya çalışan bir yaklaşım. Tarihselcilik, Kur'an'ın belirli bir tarihsel dönemde indirildiğini ve bu dönemin koşullarının vahyin içeriğini ve şeklini ilk muhataplarına göre etkilediğini savunur. Cüneyt tam da buradan yola çıkarak Sadi Hüdayi'nin okuduğu ayette geçen cariye sözcüğünü ele alır, günümüzde böyle bir uygulamanın geçerliliğinin kalmadığını, dolayısıyla da lafız değil maksat odaklı bir yorumu savunur. Peki dinin maddiyatla ilgili hükümleri mal para mal ekonomisi zamanında verildi diye. Sadi Hüdayi Efendi, bu tekkenin buğdayı neyle alınıyor? Köleliği, cariyeliği de geri getirelim o zaman. Aynı köleye 3 kişinin aynı anda sahip olabildiğini ve bunun hukuken mümkün olduğunu biliyorsunuz. Aranızda kızını cariye olarak vermek isteyen var mı? Buyurun, ben dinin hükmünü icra edeceğim, var mı? Uluların Cüneyd'i bu turda geçirmemesi, gelenek damarını tutması bence oldukça gerçekçi. Şimdi tarihselci anlayış beraberinde bir reform ajandası getirir. Kur'an'ın evrensel ilkelerinin korunarak tarihsel koşullarda verilmiş hükümlerin güncellenmesi, modern yaşama uyumlandırılması gibi bir gündem. Şeriat gündeminin ısıtıldığı bir dönemdeyiz. Bu arada Kızıl Goncaların kazasız belasız erken sezon finali yapması bu açıdan isabet olmuş. Sosyal medyada büyüyen tartışmalar ve Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası 14 ilahiyatçı şeriat İslam demek değildir başlıklı bir bildirge yayınladı. Özetle din sabittir ama şeriat değişir, günümüz anlayış ve gereksinimlerine göre elden geçirilmelidir dedi. Mecellenin meşhur hükmünü zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi gerektiğini savundu. Karşılık olarak başka hocalar şeriat İslam'dır eşitliğini yineledi, kimisi bunu inkar edenin kafir olduğunu söyledi. Devlet de katıldı tartışmaya. Bildirgedeki laiklik vurgusuna karşılık Diyanet Cuma hutbesinde bir konu hakkında hüküm verme yetkisi Allah'a ve onun izin verdiği kadarıyla Resulullah'a aittir dedi. İnsanların da kendi kanaatlerine göre bu hükümlerden bazılarını alıp bazılarını terk edemeyeceğini ekledi. Tartışmanın tartışma olabilmesi için aynı kavramlardan aynı şeylerin anlaşılması gerekir. Oysa 10 yıllardır şeriat tartışmalarında taraflar kavramın muğlaklığından ve çok anlamlılığından besleniyor. Bu nedenle de 10 yıllardır aynı şeyler aynı düzeyde üstüne koyamadan tartışılıyor. Bununla birlikte şer'i hükümlerin günümüze göre gözden geçirilmesi gerektiği konusunda Türkiye'deki son büyük tartışmayı modernist ilahiyatçılarımız değil, 2018'de bizzat Erdoğan çıkarmıştı. Ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyordu. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok.
Bu çıkışın nedeni Kızıl Goncalar'da olduğu gibi kadın hakları konusuydu ve bu konuda fıkıhçı Nurettin Yıldız'ın bir vaazının ulusal medyaya düşmesiydi. Yıldız, İslam'da erkeğin kadını dövme hakkının ve bu konuda çizilen sınırların neden kadınlar için bir rahmet, bir iyilik olduğunu açıklıyordu. Gelen tepkiler sonrası Erdoğan dinde reform aramıyoruz demek zorunda kaldı ama ciddi bir geri adım da atmadı. Nas sabit ama içtihatların güncellenmesi gerektiğini yineledi. Önce İbrahim Kalın, sonra da Erdoğan bildirgedeki gibi mecelle ilkesini hatırlattı. Değişimi inkar etmek, kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Mecelle kaidesidir. Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Eğer biz içtihatları değiştirmezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Güncelleme konusu tabii ki sıcak karşılanmadı. Bu çıkışın arkası da gelmedi zaten. Gelenekçi ve yenilikçi İslam tartışmalarının Amerika'dan Endonezya'ya tüm dünyada yaşandığını hatırlatalım ve dizimize dönelim. Şeriatın bu yasaklar, emirler ve görünene odaklı dünyasından tarikat aşamasıyla birlikte batına, ezoterik boyuta geçiyoruz. Bir sonraki fasıl tarikat faslıdır. Tarikat faslında arayacağımız cevap faniye ne lazım? Şeriat basamağında Cüneyd'in kaybedeceği baştan belliydi. Tarikat basamağında da Sade Hüdayi'nin kaybedeceği baştan belli gibidir. Bu aşamada akıl yerine kalplere seslenmek lazım. Evet doğru, Sade Hüdayi doğru yerden yürür. Ama bunu olabilecek en maddiyatçı, en çıkarcı yerden işletir. Sade Hüdayi'nin bu aşamada başvurduğu yöntem müellefe-i kulüp yani zekattan pay verilerek hediye ve ayrıcalıklarla kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Batıni olanı zahiri eyleyip öyle göstermek icap eder affanım. Kalpleri yumuşatarak. Müellefe-i kulûb ile. Sadi'nin yorumuna göre dış çeperdeki insanlarla iyi ilişkiler, köprüler kurulacak, özellikle nüfuzlu insanlar dergaha ısındırılacak, dergah böylelikle güçlenecektir. Mektupları saran altın sırmalar vardığı kişileri de dergaha bağlayacaktır. Bize bu sırmalarla bağlanacaklar. İplerinin ucunu da ben tutacağım. Sade Hüdayi'nin en azından bir hazırlığı vardır. Dergahın büyümesi için faniye imkan lazımdır der ve 40 mektuba karşılık gelen 40 selamı sunar. Cüneyt yaşadığı gelgitler nedeniyle bir hazırlık yapmamıştır. Bilemeyiz, kişiye göre değişir gibi yuvarlak, biz akademisyenlerin pek kullandığı beylik bir yanıt verir. Faniye ne lazım dediniz. Bu sualden faniye bir şey lazım manası çıkar. Bize ne lazım bilemeyiz. Allah bilir. Faniye sükût lazım deyip sussa daha iyiydi. Ama bu hazırlıksızlık, varlık, benlik ve yarış iddiasından vazgeçiş tam da bu aşamanın varmak istediği bir haldir ki Cüneyt de bununla kazanır. Kötülüğünün farkında olanın imanı bizi aşar. Arşadır. Her aşama kendine özgü konu ve özelliklerle işleniyor demiştik. Neden Cüneyd'in kerametlerini ilk defa burada izledik? Tarikat bahsinde olduğumuz için. Bu aşamayı yansıtmak üzere hikaye Cüneyd'in kerametleriyle zenginleştirilir. Şeriat aşamasında Meryem'in boşanması ele alınmıştı. Tarikat aşamasındaki konu da kalplerin İslam'a ısındırılmasıdır. Ancak bunu Sade Efendi'nin altın sırmalarla gösterişle denediği gibi değil, Cüneyd'in dini sadeliği ve tevazusu içinde yaşayarak başarmasını izleriz. Canı etkileyen de Cüneyd'in uçup kaçması, bir anda gelip bir anda yok olması değil, kendini aşmışlığı ve tevazusuydu. Bu aşamada akıl gözüyle değil kalp gözüyle bakmak gerekir. Bir önceki aşamanın yargılarıyla tartılamaz demiştik. Cüneyd'in canın önünde secde etmesi de öyle. Biz Cüneyt ne ara canın yanına geldi, bedenen orada mıydı, niye secde etti derken Boris Nicht hesabının paylaşımıyla sahnedeki Karamazov kardeşler göndermesine odaklandı. Buradaki ustalık kült bir romandan bir sahneye alıp diziye monte etmek, ana akımda alın kültürlerin dercesine totale izlettirmek değil, o sahnenin ruhuyla birlikte bağlama uyarlanması ve akışa yedirilmesi ki fazlaca cesur bulduğum bu sahnenin altı güzel dolduruluyor. Dostoyevski romanında epigraf olarak İncil'den bir ayet kullanır.
Size gerçek, gerçeğin ta kendisi olarak diyorum ki toprağa düşen bir buğday tanesi yok olmazsa yalnızca bir buğday tanesi olarak kalır. Ama yok olursa o zaman bereketli ürün doğurur. Tam konuştuğumuz manevi yolculuğu anlatan, tarikat alt başlığını özetleyen bir söz. Var olmak için önce yok olmak, varlık ve benlik iddiasından vazgeçmek gerektiği. Neden buradan girdim? Paralellik kurulan secde bölümüne gelelim. Romanda rahip Zosima, kadına, içkiye, kumara düşkünlüğüyle bilinen Dimitri Fyodorovich'in ayaklarına kapanır. Kitabın başında geçen bu ayet, sayfalar sonra tam da rahip neden böyle yaptığını açıklarken kullanılır. Rahip Dimitri'nin yüzünde gelecekte çekeceği acıları, haksız yere kendisine yapılacak zulümleri görmüştür. Hayatımda bir iki defa bazı kimselerin böyle kaderlerinin yüzlerine vurduğunu görmüştüm. Yazık ki her defasında da kaderin dediği oldu. Seni onun yanına varlığının faydası olur diye yollamıştım ama her şey Tanrı'dandır, kaderimizi de o çizer. Toprağa düşen bir buğday tanesi yok olmazsa yalnızca bir buğday tanesi olarak kalır ama yok olursa o zaman bereketli ürün doğurur. Bunu aklında tut. Dimitri'de dikkat çeken tutum, başına gelecek haksızlıklara karşın etrafındaki kötülükler için duyduğu suçluluk hissidir. Şöyle açalım. Karamazov kardeşlerde alttan alta Dostoyevski'nin temel sorularından biri vardır. Birey mi suçlu, toplum mu? Yanıtı da romanın içinde birkaç yerde doğrudan geçer. Hepimiz birbirimize karşı suçluyuz. Buna göre kelebek etkisi gibi yaptıklarımızla, yapmadıklarımızla, konuştuklarımızla, sustuklarımızla etrafımızı şekillendiririz. Dolayısıyla birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Cinayet suçunu işlemediği halde Dimitri'nin kendisine verilen Sibirya'da kürek cezasına bir ölçüde razı gelmesinin ardında da bu vardır. Hepimiz birbirimize karşı suçluyuz. Kızıl Goncalar bu iç sorgulamayı başarılı bir şekilde kendi hikayesine uyarlar. Sahne yerli Dimitrimiz Can'ın yaptıklarından pişmanlığı, çevresine zarar verdiği ve kimseye bir iyiliği dokunmadığı sorgulaması üzerinden yürür. Hepimiz birbirimize karşı suçluyuz. Can'ın madde bağımlılığından hırsızlığa kadar bulandığı bu yanlışlar zincirinde anne babasından başhekime, onu çocuk değil müşteri görenine dek herkesin bir payı yok mu? Can pekala kendisinin de kurban olduğunu ileri sürebilir, yaptıkları ve yaşadıkları için çevresini suçlayabilirdi, bir açıdan haklı da olurdu ama öyle yapmadı, kendini sorguladı, önce kendini kınadı, Dimitri gibi kötülüklerden kendini sorumlu hissetti. Benim yüzümden oldu, kaza değildi bu. Ben yaptım. Kimseye de faydam yok. Kimseye faydası olmayanın dünyada deşi yok değil mi? Cüneyt de zaten Can'da görüp kendinden nefret olarak adlandırdığı, yönetici ve zengin sınıfında eksik gördüğü bu sorumluluk duygusunun altını çizer. Sendeki kendinden nefretin yarısı şu ekabir takımında olsa dünya cennet oldu. Ve rahip gibi derviş Cüneyt de Can'ın önünde secdeye kapanır. Kötü değil miyim yerinde? Kötüsün. Öyle bir kötüsün ki kötülüğünü bitirmek istiyorsun. Kötülüğünün farkında olanın imanı bizi aşar, arşadır. Öyle bir kötüsün ki kötülüğünü bitirmek istiyorsun. Bu sözle anlatılan yine tarikat yolculuğunun bir evresi, bu aşamaya ait bir kavram, kınayıcı nefis. Kur'an'da üstüne yemin edilen, kişinin kendini sürekli olarak sorguladığı, hata ve kusurlarını fark edip onları düzeltmeye çalıştığı bir seviye. Yerli Dimitrimiz önündeki secde bir tazim, bir saygı secdesi. Meleklerin Adem'e ettikleri secde gibi. Secde, Cüneyd'in tam da bu makamın gereği olarak kendi özünü herkesten hakir görmesi, tüm varlık ve benlik iddiasından sıyrılmasını gösterir. Buğday tanesi gibi kendinde yok olunca var oldu, çok oldu. Son fasıl hakikat faslıdır. Son soru. O kapıdan ne girmez, giremez. Durur Sadi Hüdayi Efendi hem de hakikat aşamasında uluları yalanla kandırmak gibi tehlikeli bir işe girişir. Sadi Efendi ve tayfasının fetvası hazır. Savaş halindeyiz. Yalan 3 yerde caiz değil mi? 2 Müslümanı barıştırmak için, hanımları idare etmek için, savaşta. Biz harpte değil miyiz? Cüneyt Efendi karşı cephede değil mi?
Aslında aynı bölümde gerçekten savaş halinde olan ölümün ucunda Arif vardır. Canını kurtarmak için Arif bir oyun oynar ama ölüm kalım savaşı verdiği o esnada tam olarak yalan konuştu dahi denemez. Ancak savaş kavramı esnetildi ve yalan hile hurda kapısı açıldı mı bunun durdurağı olmaz. Savaş halindeyiz deyip hakikat çarpıtılabiliyorsa Sadi Efendi yalanla o kapıyı açarken Affan o kapıyı hepten yıkar geçer. Yeğeni amcaya kırdırmak için üstten girer alttan çıkar, sahnede adeta şeytana dönüşür. Hem duygusal yaklaşır hem ayetle aklına oynar. Ben babamın cezasını aha bu ellerle kesemediğime üzülüyorum ha. Sen bana Cüneyd'i öldürmekten mi bahsediyorsun? Fitne bir kişiyi öldürmekten çok daha büyük bir günahtır diyor Allahu Teala. En son Sadi Hüdayi cevap yetiştiremez ama işin ucunun farklı yere çıkacağını görüp Affan'ı durdurur. Hakikat aşamasının kendine özgü konularıyla pek çok gerçeğin gün yüzüne çıktığına tanıklık ederiz. Naim'le Beste'nin mahkeme oyunu ortaya çıkar, dizinin en çok yalanlarla çevrili hikayelerinden Mira'nın evlatlık konusu ve Cüneyd'in annesinin ölümüne dair gelişmeler yaşanır, bu olayların hakikatinin peşine düşülür. Zaten bu aşama boyunca karakterlerden hakikat sözcüğünü tekrar tekrar işitiriz. Güzel kızım, sana hakikati söylemeye geldim. Şimdi gönlümdeki hakikati inkar edecek değil. Cüneyt hakikati öğrenmeyecek. Ululara hakikati söyleyeceksin. Gözümün önündeki hakikati göremeyecekti. Allah muvaffak etsin. Hakikatten ayırmasın. Benim de sana bir hakikattan bahsetmemin zamanı geldi. Yine aynı bölüm boyunca hakikat ilminin başı olarak görülen Hazreti Ali'ye çokça göndermeler yer alır. Hazreti Ali, perde kalksa dahi imanım artmaz demiş. Dil cismi küçük, yırtıcı bir aslandır, onu iyi bağla buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu aşamada iki tarafta hakikati zıddı üzerinden tanımlamayı yeğler, en son Cüneyt usule itiraz ederek kararı bozar ve muarazayı kazanır. Muaraza 17. ve 18. bölüme yayılırken sezon finali 19. bölümde 3 aşamayı bir arada görürüz. Şeriat aşaması için bu kavramın en hızlı çağrışım yaptığı bir hükümle hırsızlık yapan Naim'in eli kesilir. Bir rehberin gölgesinde batına yolculuk olarak tarikat aşamasında Meryem'i izleriz. Haberci rüyalarla olanı olacağı kalp gözüyle görür Meryem. Yapana değil yaptırana bak dercesine savcı polis kendisini tutuklamaya geldiğindeki teslimiyeti de öyle. Yine mürşidin rehberliğinde hareket etmesi bu aşamanın özelliği. Son aşama hakikat ise sezon finalinin finalidir. Hakikat Allah'la bir olmak, Allah'ta yok olmak demiştik. Bu anlamda Cüneyd'in hakikate erişini izleriz. İlk sezon ara ara duyduğumuz bu hakikat halini anlatan Asaf Halet Çelebi'nin Cüneyd şiiriyle biter. Bu şiirin başında şaire ilham veren bir söz yer alır. Cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur. Bu söz aslında Bayezid-i Bistami'ye ait bilinir ama Mevlevi kültürde yetişen Asaf Halet bu söze Mevlana'nın bir gazelinde denk gelir ve orada söz Cüneyd-i Bağdadi'ye atfedilir. Şiirin ilk bölümünde Cüneyd'in mekan boyutunu, ikinci bölümünde ise zaman boyutunu bir ölçüde aştığını öğreniriz. Yine ikinci bölüm hakikat aşamasının bir gereği olan ölmeden önce ölmek vurgusunu taşır. Şiirin sonunda ise zaman ve mekan bağlarından bir ölçüde sıyrılmış Cüneyd'in kendi cübbesi altında yok oluşu onun artık hakikat aşamasında fenafillaha ulaşmasını yani Allah'ta yok olmasını ifade eder. Cüneyd hakikate erdi, Cüneyd Allah'ta yok oldu, Cüneyd yok oldu. Kendi cübbesi altında Cüneyd yok oldu. Kendi cübbesi altında Cüneyd yok oldu.